Keyifler nasıl? Çünkü şu an chat'in ben halini görüyorum. Chat o ortalık yangın yeri. Zeynep Avcı'dan başka bir şey yazılmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani öyle böyle bir Buradan çılgınlık yok. Hanıma çok sevgiler. Gerçekten şahane. Valla gururumuz oldu gerçekten hocam. Yani gidip de Almanya'dan bir de o sahnede gümbür gümbür okumak hakikaten. Evet. Gerçekten buradan çok sevgiler, selamlar. Başlayalım o zaman. Hadi ben de açayım şöyle ekranıma. Geçelim chat'e. Sizlerin de gördüğü gibi bayağı sürekli Zeynep Avcı yazılıyor. Her 2-3 mesajdan biri tekrar Zeynep Avcı, tekrar Zeynep Avcı. Tamam. Okey. Yani Instagram'dan da artık özelden o kadar çok yazıldı ki. Açalım bakalım neler olmuş Zeynep Avcı'nın performansında. Şimdi ben bir sürü kanaldan şu linkten ben bulmuştum. Şu kanaldan bulmuştum. Bu videonun telif yeme ihtimali ilk sürelerde olmasa bile ileriki zamanlarda çok büyük. O nedenle baştan söyleyeyim. Her ne kadar Tantaşçı Türkiye'de herhangi bildiğim kadarıyla zaten hani parçalarının yorumlanmasına veya coverlanmasına herhangi bir telif atmıyor YouTube'da. Ama bir Alman kanalından bunu alıyoruz ve Voice Almanya'dan alıyoruz. Genelde bunlar telifli olma ihtimali çok çok büyük görüntü kullandığımız için. Yani fotoğrafı bile göstersek telif yiyebiliriz. O kadar hani olabiliyor. Şimdi bir de bu video izlenir. Ellerini avuşturanlar değil mi? Yani bırakmazlar bunun peşini. Neyse. Zeynep Avcı Tantaşçı şarkısı söylüyor. Küçük bir sohbetle gireyim. Ben Tantaşçı ile bir röportaj yapmıştık arkadaşlar. Kanalda bulabilirsiniz. Tantaşçı stüdyo sohbetlerinde. Benim için çok güzel ve çok özel bir gün olmuştu. Kendisiyle sohbet etmek. Çünkü Türkiye'deki bence en üst düzey pop şarkıcısı şu anda. Bence. Bir dönem hani ilk çıktığı zamanlarda herkes Tarkan'la yarıştırılırdı. Ama şu anda Tantaşçı kendi kulvarı olan, kendi besteleri olan muhteşem konserleri olan çok büyük bir ses, çok büyük bir şarkıcı ve gerçekten yorumlarına ben bayılıyorum. Orada sohbetimiz sırasında o zaman Singer yarışması vardı Çin'de. Ya demiştim ki ya Tan bence hani senin şarkıların o kadar güzel ki sen o yarışmalara katılsan yani farz et Çin'de de çünkü o Çin'deki Singer yarışmasına atıyorum Dimash da katılıyordu. Jessie J de katılıyordu. Hani Rus şarkıcı neydi Özgün ismi gelmeyecek şimdi sen hatırlatırsın. Yani Star. Jennifer Hudson mu hocam? Yo hayır. I Am Singer. Çin'deki yarışmaya katılan Rus şarkıcı. Hayır, Polina Gagarina. Polina Gagarina. Yani ucu bucağı olmayan bir yani herkes orada yıldız seviyesinde şarkıcılar. Yarışma gibi değil aslında bir şov yapıyor. Ve keşke demiştim ki içimden yani Tanz keşke sen de orada olsan. Yani aslında çok da sıcak bakmıştı hani nasıl ama böyle bir şey olabilir. Yani oradan şuraya geçelim. Bir Tantaşçı şarkısı Almanya'da yayınlanan bir ses yarışmasında canlı söyleniyor. Ben Türkiye'de bile söylendiğini görmedim bir canlı programda. Çünkü söylemesi zor. Biz bir Duygu Kutlu'dan duyduk bunun cover'ını. Bir galiba Emir vardı değil mi? Kanalda da izlemiştik. Ankara'dan. Bir genç solist arkadaşımız orada çok güzel okumuştu. Fakat Yalan şarkısı bence Tantaşçı'nın gerçekten en muhteşem şarkılarından biri. Ve bunu iyi okuduğunuz zaman yani işte dinleyip de ürpermeyen yok. Hadi başlayalım. Zeynep ve neler oldu zor zamanlar bizde Türkçe şarkı olduğunu zaten direkt çözüyorlar. bizde Fakat parçanın girişi hiç sormadı aşk yaralarımızdan vurdu. Zeynep'in pes seslerinde bir hışırtı var duyduğunuz değil mi? Şimdi bunu evet bir yorum olarak şarkıcılar kullanırlar. Fakat bence Zeynep'in pes seslerinde bir sürekli canlı okumaktan kaynaklı, yıllarca belki sahne yapmaktan kaynaklı bir hışırdama, bir hava, fazla hava olduğunu düşünüyorum. Ha bu şarkıda böyle kullanmış olabilir ama peslerde böyle bir durum bence var. Sence ilk adımı hangimiz attı? Pes renkleri son derece güzel aslında yani işte o hışırdamanın altında yatan çok koyu renkler de var çok güzel bakın. Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdı kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Ve entonasyon çok başarılı tabii ki. Çok kusursuz. Ben bir versiyonunu daha dinledim Zeynep'ten. Böyle bir
bir canlı yayında okuyor. Sosyal medya üzerine bak. Kendimizi zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Bir dinleyin nakaratı. Şimdi bundan önce bunu bir dinleyin. Hafif kepçelerandolar, hafif de entonasyonda böyle nakaratta belki oturmasından kaynaklı vesaire vesaire, çok önemli değil. Ama şunu çok severim. Bazı insanların çok özel bir yetenekleri var. Bu sadece sesleriyle alakalı değil. Şimdi mesela şey vardır. Hepiniz okulda sınavlara giriyorsunuz değil mi? İşte bir dersin sınavına gireceksiniz. Sınava girmeden önce kitabı okuyorsunuz, her şeyi biliyorsunuz, diyorsunuz ki ben bomba gibi vereceğim. Sınava bir giriyorsun veya sözlüğe bir çıkıyorsun. Neydi o ya? Ulan daha kapıda aklımdaydı dediğiniz o hikaye var ya. Bazı insanın da böyle bir ters motivasyonu var. Bazısı da sahneyi ve seyirciyi gördüğü zaman, heyecanı aldığı zaman, yani adrenalin patladığı zaman mükemmel odaklanır. Tam tersidir yani. Hani odağa düşeceğine odağa artar. Zeynep mükemmel nakarat okuyor, bir baksanıza. Müthiş. Ya bu şimdi buradaki jüriler Türkçe bilmiyorlar muhtemelen. Biliyorsa şarkıyı anlıyordur zaten. Belki hani, yani bir kere Tantaşçı'nın gerçekten en özel şarkılarından biri Yalan. Sözler şahane ve ben Bostancı konserinde hatırlıyorum. Seyirci öyle bir şey yapmıştık, yani bitti konser. Şarkının en sona geldi. Seyircilerin bir kısmı çıkmıştı falan. Tam tekrar geldi alkış sonucunda ve hani orkestra da yok. Seyirciyle beraber söylediği bir video var. Keşke onu bulsam da izle. Elif, hatırlıyor musun? Sana göndermiştim o videoyu. Yani olağanüstü bir şey. Bu şarkı bu zaten yani. Seyirciye ait bir şarkı yapmış bu Yalan. O his hep var. O tüyler diken diken hissi. Tabii düzenlemesi. Aynı düzenleme kullanılmış çünkü. Manaş'tan davul ve full. Zeynep'in bu çarpmaları farklı yalnız. Burada farklı kullananlar olmuştu. Mesela Duygu Kutlu'yu hatırlayın. O da böyle tam türkü çarpması yapıyordu. Zeynep de biraz daha böyle daha goyu fazla, daha nameyi çok gösteren, büyük ve geniş bir. Tam şurada bir dinleyin bakın. Aslında gibi böyle bir gibi bir yerde tınlıyor. İçeride değil. Daha çok kafada tınlıyor. Zaten bu tonda okumak da öyle kolay iş değil. Yani şöyle bir, ah be benim piyanom kapalıymış. O kadar güzel geldin. Nerede piyano? Aç. Bir saniye. Hangi tondur? Hadi bilene benden bir şey göndereceğim. Hangi ton? Karar bu. Sol falan olabilir mi? Dur bakayım. C diyen var, do diyen var. Dur bakalım neymiş. La'ymış. İyi mi kararacaksın? Mi karar okuyor. Yani la gibi gözüküyor ama bazen böyle vardır yani mi gibi gözüken la'lar falan. O yani başta söylemeye çalıştığımda bu, çok özür dilerim defalarca kestim ama o mükemmel an var ya, kusursuz okuduğunuz o odakla beraber
jüriler de dönmesine rağmen müthiş bir enerjiye ulaşıyor. Ve kusursuz. Yani işte bazı insanın bu enerjisi vardır. Belki Zeynep'le sohbet etsek bunu kendi de size anlatabilir. Yani çok kötü bir anınız vardır. Çok kötü okuyorsunuzdur ama karşısına çıktığınız zaman her şey bir anda düzeliyordur. Her şey mükemmel hale geliyordur gibi. Çok hastayım. Bugün hiç sesim çıkmıyor ama sahneye çıktım, her şey açıldı. Nasıl olduğunun cevabıdır bu. Ve tannamelerin hepsi var. Kusursuz bir entonasyon değil mi? Kusursuz bir entonasyon. Bakın. Aşağıda mesela dururken bir de tabii parçanın ya hani Tan'ın böyle bir başkanlar orkestrası var ya, şarkı orkestral düzenlemeyle sanki 2 katına 3 katına çıkıyor gibi. Tahmin ediyorum Tan bunu yaptığında, yani kendi okuduğunda yalan dediğimizde bunu bu versiyonda var mı bakayım? İlk çıktığı hali bu. Sonunda var. Şurada. İkinci bölümünde giriyordu orkestra değil mi? Yani ilkinde belki yok, şurada. Galiba. İlk bölümünde yok. Şarkının en sonunda full orkestra giriyordu. Ve böyle bir düzenleme yapılmıştı. Şimdi burada direkt parçanın ikinci bölümü gibi söyleniyor ama orkestranın o girmesi, yani parçanın düzenlenmesi olağanüstü bence. Aynen ameler. Yani çok iyi bir şey dinleyicisi. Tan dinleyicisi. Ne oldu? Bu nereden geldi? Allah'ım! Bu nereden geldi? Bu ne? Kafaya mı? Ayşe! Benim bu rezalet Cubase'e yüklediğim şey. Allah'ım nasıl korktum. Özgün dehşet dakikaları yaşandı. Vay be vay diye girip bir anda. Benim bir ara yaptığım bir düzenleme vardı. Bakın Mustafa Keser Mustafa Keser yaptı sanan var. Neyse, gerçekten müthiş bir performans. Hatta Zeynep'in ben madem bu kadar istiyor başka şarkılarını da buldum. Başka okuduğu şarkıları, akustik şarkılarına falan da baktım. Hepsinde birbirine benzer en güzel şey, şarkıya çok iyi kendini veren bir şarkıcı. Çok iyi içinde bulunan, çok duygusunu çok vermeye yönelik söyleyen. Mesela şu şarkı Hesap Ver. Bir de çok klas, bence çok klas pop şarkıları seviyor. İşte Aşkın Nur Yenge'nin Hesap Ver. Aşkın Nur Yenge Hesap Ver, hani bugün coverlayan kaç kişi var? Mesela. Bakalım. Al girelim. Hesap Ver. Cover. Bakalım internette kimler coverlamış. Şehrazat Hesap Ver. Kanser Karaduman hesabı. Bu onlar mı belli değil yani. Gene Aşkın Nur Yengi, gene Aşkın Nur Yengi, gene Aşkın Nur Yengi. Yani çok nadir Hesap Ver vardır. Bengü sevgilim yok. Görüyorsunuz değil mi? Hesap Ver'i coverlayan hiç kimse yok. Kim coverlıyor? Zeynep Avcı coverlıyor. Klas. Klas. Bitmeyecek sandım harcanan anılara, soruyorum hesap ver. Efsane şarkı. Özgün, hatırlıyor musun Aşkın Nur Yenge'nin bu çıktığı zamanı? Hatırlayan var mı? O kola şişeleriyle birlikte. Tabii ama Hesap Ver. muhteşem bir şarkı Hesap Ver. Ne oldu olacak hesap ver. Yaramı kim saracak hesap ver. Hesap ver. Efsane şarkılar. Yaz söylemiş. Onda da aynı duygu var. Tutar gece gündüz bekler beni. Yani
Ses rengi olarak ne diyebiliriz mesela? Soprano karakter. Bir an dayanamam. Aslında mezzo gibi. Yani soprano gibi gözüküyor o tizler falan ama alt sesler o kadar güzel ki. O nedenle size belli etmiyor. İlginç, değil mi? Mesela bu başladığı seslere bakın. Bak. Bir türlü bakalım. Bak neler oldu. Tabii aşağıdan tabii işte. Siyah. Ve önce ilk adımı hangimiz attı? Peste, sole, fa'ya, mi'ye kadar inen. Asıl hikaye bu. Ya giriş tonu değil de hani siz bunu beraber söylediğiniz zaman ya bu kız nasıl bu kadar pestlere inmiş? Ya ben de bu tondan okuyayım dediğinizde ne tam tiz çıkmayabilir, böyle bir kafanız karışabilir. Bunun sebebi Zeynep Avcı'nın peslerinin son derece güzel olması. Çok temiz. Ya bakın. Şuradan itibaren aslında şarkı başlıyor. Burada bitiyor. Duygu. Ne diyebiliriz Zeynep Avcı ile ilgili? Müthiş. Şarkının duygusunu çok iyi veren bir şarkıcıymış. Kendini böyle göstermesi de muhteşem. Peste mi? Sonra oktav mi? Pardon, do'ya çıkıyor. Çok özür dilerim. Ben tabii bir anda kendim başka bir tondan yazdım. Do. Evet. Yani öyle bir yüksek mezzo. Ben gene yani soprano demeye tam emin olamıyorum. Çünkü iyice bakmak lazım. Ama muhteşem kafa sesi alıyor yani. Mesela buraları birçok şarkıcı do'ları kullanırken farklı şekilde kafa bölgesini kullanıyor. Onun kullanımı çok etkileyici gerçekten. Şuna bir bakın. Yani bağırıyor gibi davranmıyor değil mi? Yani Meran! Yani bunu duymuyorsun. Meran! Yani böyle kafa bölgesinde tatlı bir o temel içine yeteri kadar göğüs katmış gibi. İkisini de kullanıyor. Çok iyi bir teknikle okuyor çünkü. Her ne olursa olsun gerçekten müthiş bir beste. Yani bu parçayı bir de Tan'dan dinlemek o inanılmaz okuyor zaten. Müthiş bir cover olmuş. İlginç şekilde bu Yalan şarkısı kadın seslerinde çok çok iyi tınlıyor. Ama herkesten istediğim güzel bir yorum daha var, onu da söyleyeyim. Şu var ya. Elif bu hep söylüyordum ya şurayı. O ses de gelse mi yani. Muhteşem. Bir an dayanamam. Onu Tan yapıyor da genelde kadın sesleri ikinci dönüşte çok yorulmuş oluyor. Neyse, çok tebrik ediyoruz. Gerçekten bizim gururumuz oldunuz. Zeynep Avcı'ya çok selam sevgiler. Müthiş. Güzel bir performans ama bir ara arkadan tabii bir anda şok bir şeyin çıkması da çok yani o sesler herkesi bir korkuttu. Peki. Elif, sen ilk defa dinledin değil mi şu anda bunu? Daha önce dinlemedim. Bu hafta sen bayağı konuyla alakası Evet hocam, mısın? Zeynep Avcı'yı ilk defa dinledim. Yani görmüştüm. Trendlerde falan zaten Aha. ya şu an. Bir Ama siz hani yayında bir şey dinleteceğim deyince açıkçası Hı hı. bir trendlere hiç bakmadım. Bizim bir yayın öncesi klasiğimiz vardır ya, şöyle bir trendleri Tabii. gezeriz. Sana bir şey diyeceğim. Bakmadım, Şimdi sürpriz oldu. sen bir Tantaşçı fanatiği olarak ne düşünüyorsun bu performansla ilgili? Yani bence şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir Yalan parçası bir kadın sesine göre çok yorucu gerçekten. Yani kadın sesine gerçekten pes alsanız pes çok boğuyor. Tiz alsanız bu sefer nakarat çok şıngır şıngır oluyor. Bence çok zor bir parça ve bence
güzel altından kalkmış yani. Hı hı. Çok başarılı buldum ben. Evet Sesine yani yüreğine sağlık. evet. Çünkü güzel. çok zor bir parça ya. Çok Ya zor sadece yani. kadın sesinde de zor değil Elif ya. Her seste zor, merak etme yani. 2 oktav şarkı yapmış ya Tantaşçı. Ya hocam Tantaşı o kadar rahat okuyor. Tabii. Sanki Anlamıyorsun kolaymış gibi bile. geliyor. Ha dur bir şarkı okuyalım. Hadi yalan okuyalım şeklinde. Peki.